Bulunduğumuz yer Korhan Meteor Çukuru olarak bilinen delik. Böyle dümdüz arazide kocaman böyle bir delik oluşmuş, krater oluşmuş. Buraya da Meteor Çukuru demişler. Şimdi Korhan Yaylası'na doğru gidiyoruz. Giderken de bu güzellikleri sizlerle göstermek istiyorum. İnanın 5 yıldır, 6 yıldır bu bölgedeyim ama ilk defa Korhan'a geliyorum. Her şeyin bir sırası varmış demek ki. Uzun zamandır gelmek istiyordum. Ama derler ya bir hayır vardır. Hayırda öyle ki yolunu yeni yapmışlar. Asfalt yol o kadar güzel ki. Arabayla ilerlemesi, sürmesi o kadar keyifli ki anlatamam. Yani eğer düşünüyorsanız ve ertelemişseniz Korhan'a gelin derim. Sırf bu yol için bile, manzaralar için bile değer diyorum. Evet, Meteor Çukuru'ndan bahsedelim biraz. İşin gerçeğini söyleyeyim arkadaşlar. Burası bir meteor çukuru değil. Burası volkanik bir oluşum. Parazitik koniye benzettim. Belki bir lav çöküntüsü de olabilir. Ama bence parazitik koni, çünkü burası bir rift vadisi boyunca yukarıya doğru irili ufaklı pek çok koni gidiyor. Birazdan onları da göstereceğim size. Yani meteor çukuru olarak bilinse de aslında meteor çukuru değil. Gezimiz devam edecek. Buralardayız bir süre. Isırgan. Biz kavurup yeriz ona. Ha, böreğini falan yaparız. Nasıl ama? Çok iyi değil mi ya? Kıvırım kıvırım. Her yer volkanik. Muhteşem kayalar, soğumuş lav formları, hepsi bir arada, her şey var. Şimdi hava açık olsa Ağrı Dağı'nı görecektik tam şuradan. Hava kapalı olsun. Ağrı Dağı zaten biliyoruz nazlı bir dağ. Her zaman kendisini göstermiyor.
gördüğünüz zaman da bayağı heybetli oluyor. Demek ki bugün biraz naz çekiyor. Olsun. Şimdi bu tepeye şöyle bir göz atalım istedik. Burada bir dikili taş var diye düşünüyorduk. Yani öyle bir şeyden haber almıştık. Ama gördüğümüz kadarıyla yok. Ya da devrilmiş. Korhan'ı gezmeye devam edeceğiz. Yolumuza devam edeceğiz. Hem yürüyüş yapıyoruz, hem geziyoruz. Hem de bölgeyi görüyoruz. Bakalım daha nelerle karşılaşacağız. Karşısı da Korhan Ormanı şurası. Volkanik bir yükselti. Çok efsane görünüyor. Duvara bakın. Şimdi Korhan yolundan devam ediyoruz. Korhan Yaylası'na ve Korhan Kalesi'ne gitmeye çalışacağız. Güzel gidiyor. Hani buraları böyle yedire yedire, sindire sindire gezmek istiyoruz. Hani arabayla hop Korhan Kalesi'ne git, oradan geri dön yapmak yerine mesela şurada çok güzel yerler var. Sapı veriyoruz bazen yola, giriyoruz, bakıyoruz. Öyle yani. Evet, Korhan Ormanı meşhur. Evet, yukarısı değil mi Korhan Ormanı? Aynen. Şimdiki durağımız Korhan Kilisesi. Anadolu'da yaşayan eski insanlar buraya bir de kilise yapmışlar. İnanışlar, görünüşler değişiyor tabi. Burası da aşınmış, devrilmiş duvarları. Kilisenin apsisi burası. Baya tahrip olmuş, yıkılmış. Elbette zamana karşı yenik düşüyor. Doğaya karşı yenik düşüyor böyle yapılar. Depremler, fırtınalar, zamanın yıprattığı şeyler, sürekli kar yağıyor falan. İşte bakımsız böyle cemaatsiz kalınca kendi kendine yıkılabiliyor böyle. Gürcü kiliselerine benziyor. Ha bir de bir yazı yazmışlar herhalde. Servet Elektrik Servet Elektrik. sponsor olmuş. Ha kilise sponsorları. Daha bunu gören daha hiçbir zaman elektriği Servet'te yaptırmaz eminim. En azından kiliseciler yaptırmaz. Servet Elektriğe bildiğin Kampanya. politikası yapalım. Vallahi. Ama bak şu taşa bakın, taşa. Bak buradaki taşlar hem büyük hem de sağlam kalmış bayağı. Boyut. Yani görüyorsunuz. Yani benim kol uzunluğum kadar taş. Şurada küçük nişler var. Hani böyle kuşların su içebilmesi için gibi. İçeride su birikmiş zaten. Böyle bir kilise. Burayı da görmüş olduk. Korhan Kilisesi. Burası da Korhan Yaylası. Değil mi? Kaymış gitmiş bak. Zemin kayması olmuş burada. Herhalde depremden dolayıdır bu. 840 Ahura depremi. Aa evet. Etkilemiştir. 1840 Ahura depremi burada oldu. Doğru. Korhan Yaylası'ndayız. Burayı görmek de varmış. Çok sevindim yani. İyi ki buraya gelmişiz dedik. Buradan da hemen yanımızda bir Korhan Ormanı var. Korhan Kilisesi'ni gördük. Arkamızda Korhan Kalesi var. Görebilirsek kaleyi göreceğiz. Aklıma şu şarkı geliyor. Var ya hani Yudum'un Kars Ardahan Iğdır'a şarkısı. İşte gelir isen Iğdır'a, tırman Ağrı Dağı'na, gelir isen Iğdır'a, çık Korhan Yaylası'na. İkisini de yaptım. Ağrı Dağı'na da tırmandım. Korhan Yaylası'na da gelmiş oldum. İnşallah herkese nasip olur. Bu güzellikleri görmek lazımdır. Yolumuza devam ediyoruz. Korhan Kalesi'ne çıkmaya karar verdik. Çıkacağız bakalım başarabilirsek. Zaten her yer kalıntı burada. Böyle eski yayla evlerinin kalıntıları, işte duvar kalıntıları vesaire pek çok şey var. Zirvede de bakalım ne var. Bayağı da yüksek ve çetin görünüyor.
İmdat mağara buldu. Bayağı da derin. Yaşam olmuş içeride bak. İmdat macera yolundan tırmanıyor. Ekrem sen de mi buradan tırmanacaksın? Evet hocam. Ben de maceralı yolu tercih edeceğim. İmdat'la Ekrem buradaki maceralı yolu tercih etti. Kalenin zirvesindeyiz artık. Çıktık kaleye. Baya yükseldik ama çok yüksek gerçekten. Şimdi ben de patikayı tercih ettim. Öyle teknik işlere giremeyeceğim. Ve şanlı bayrağımız nihayet Korhan Kalesi'ne tırmandık. Korhan zirvedeyiz. Nasıl hissediyorsunuz? Şu an muhteşem Korhan Kalesi'ne çıktık. Hep buraya çıkmak istemişimdir. Ben de bir gazla çıktım ve gerçekten de başardık. Çok güzel, kalenin surlarıyla beraber dik bir tırmanıştan sonra Türk bayrağıyla zirvemizi şanlandırdık. Çok güzel oldu. Ekip şahane. İlk başta Onur hocamız biraz dik dedi ama ben biraz gaz vererek hemen bir yaklaşık kaç dakikada, hemen dakikamızı söylüyorum. Toplam 20 dakikada zirve yaptık. Çok güzel oldu. Çok iyi. Siz bir şey söylemek ister misiniz? Çok güzel bir parkur. Gerçekten iyiydi. Zorlayıcı ama güzel. Keyif aldım. Çok iyiydi. Memnun oldum ya. Bir toplam 170 metre yukarı çıkmış olduk. Şimdi aynen az önce İmdat'ın söylediği gibi aşağıdan baktım, dedim ki ya çıkmayalım, boşver, çok dik. İmdat dedi çıkalım. Ben dedim o zaman çıkalım, tamam. Şimdi İmdat'ta geri vites yok. İmdat'a diyorsunuz şuraya çıkalım mı, şuraya çıkabilir miyiz falan. Adamda geri vites yok. İnsan değil. Direkt ben de dedim ki İmdat'a ayak uyduracağım. İnanın mola vermeden tek nefeste çıktım. Hani bir an bile şöyle durup da böyle dinlenmedim yani. Çok keyifli bir parkur. Evet, çok keyifliydi. Şimdi çıkışta birazcık böyle zikzak yapıyorsunuz. Kayalar, mağaralar ve bir duvarın önüne geliyorsunuz. Duvar dev gibi. Yani gerçekten o koca koca taşları nasıl koymuşlar hayret ediyorsunuz. Pek çok eski kalede gördüğümüz gibi. İyi ki çıkmışım dediğim yerlerden. Korhan'ı da görmüş olduk. Manzarayı, yani sizleri manzarayla baş başa bırakalım biraz. Harika. Şimdi çevreye şöyle bakalım istiyorum. Burada şanlı bayrağımız dalgalanıyor. Devrilmesin diye oldukça sağlam bir direk yapmışlar. Çünkü malum aşırı rüzgar, sert iklim şartları. Şimdi aşağısı da Korhan Yaylası. Aslında gerçekten çok güzel bir yerdeyiz. Göstereyim Korhan Yaylası'nı. Biraz uca gelmem lazım. Bere, polar, mont, Allah ne verdiyse giydik. Şimdi çevreyi anlatayım biraz. Burası Korhan Yaylası. Burada da sislerin ardında Ağrı Dağı var. Burası Ağrı Dağı'nın etekleri. Şimdi sis olmasaydı Ağrı Dağı'nı görecektik muhtemelen. Göremiyoruz. Ve burada şöyle bir şey var. Yükselti var, görüyorsunuz. Komple şurası. Şöyle iniyor. Burası Korhan Ormanı denilen yer. Zaten araziye baktığınız zaman yapısı farklı. Çünkü burası bir lav çıkışı. Yani buradan bir lav çıkışı olmuş. Ağrı Dağı'nın şu yukarılardan akış olmuş ve burada birikmiş. Muhtemelen böyle riyolit gibi viskozitesi yüksek bir lav olsa gerek. Çünkü çok uzak mesafeye gidememiş. Böyle tombul tombul kalmış buralarda. Böyle riyolit gibi falan akışlar oluyor ya, onlara benziyor. Orman henüz yeşermemiş ama belli yani ağaçlık oldu. Bu istikamet geldiğimiz istikamet. Buradan böyle yol gidiyor. Asfalt yolda bir tane bile çukur yok. Çok güzel bir yol. Bu istikamette Yenidoğan'a doğru gidiyor. Buradan da Yenidoğan'a doğru gitmek niyetindeyiz. Aralık'tan dönüş yapacağız muhtemelen. Ve karşıda bakın şöyle sivri bir dağ görünüyor. Orası Tekelti Dağı. Tekelti. Sonra şöyle baktığımız zaman şurası Iğdır. O tarafa geçeyim. Iğdır görünüyor. Burası Tekelti, en sol taraf.
ve Sürmeli Ovası, Iğdır'ın bulunduğu ova, Sürmeli çöküntüsü. Bunun biraz daha güney tarafı da Doğu Beyazıt çöküntüsü. Ağrı Dağı ve etrafındaki çöküntüler. Arkadaşlar bildiğiniz elim dondu şu anda kamerayı kaldırmaktan. Kar yağacak neredeyse, o kadar soğuk. Elim dondu. Bilmiyorum, aşağıdaki şekil onlarla bir bütün mü yoksa sonradan mı yapılmış? Onu şey yapmışlar herhalde, tahribat var az da olsa. Sıkıntı yok. Yani elhamdülillah Müslümanız. Hac sevdalısı olduğumuzdan değil de arkadaşlar turist gelir bak. Para gelir ya biraz onu düşünün ya, vallahi ne diyeyim. Yani nasıl engelleyebiliriz ki? Kültür varlığı işte. Ülkemizin tarihi zenginliğini gösteriyor bunlar. Ne yapsın garibim ya? Şeyde de var, Hisar Çandır tarafında da var Lekiyon'da. Bu evet, Hisar Çadır. Üstüne ben bu köy tarafı var ya, sol tarafında. Bizim evin sol tarafında. Arkadaşlar burası işte çöl değil veya ne bileyim böyle Mısır veya böyle çöl kenti değil. Burası Iğdır, Yenidoğan köyü. Kumlara bakar mısınız? Oo! Yağmur yağmış, biraz ıslanmış. Altı da kuru olsa direkt çöl ya. Şuraya bakın ya. Burası Ağrı Dağı'nın etekleri. Yenidoğan köyü, Ahura Vadisi'nin yakınları. Helva gibi, helva. Böyle nasıl desem. Bak getireyim. Şuna bakın, şuna, helva gibi. Tam böyle kum saatine kullanılacak kumdan. Akıyor yağ gibi. Çok iyi ya. Daha neler göreceğiz buralarda. Şaşırtıyor yani burası insanı. Ağrı Dağı da ufaktan kendisini gösteriyor. Çok karlı. Ağrı Dağı nihayet biraz olsun kendisini gösterdi. Bu güzel manzaraları hem görüyoruz hem sizle paylaşıyoruz. Burası Yenidağ köyü. Daha önce hatırlarsanız buraya gelmiştik zaten. Ahura Vadisi'ni yürümüştük. Çok zor bir vadi. Şurada da More'nin ucu görünüyor bakın. Acayip bir yer ya. Arkamıza Ağrı Dağı'nı aldık. Yenidoğan köyündeyiz. Şimdi güzel bir yolculuk oldu. Ta şeyden başladık. Korhan'dan başladık. Hatta Korhan'dan önce arazide Korhan kraterleri vesaire oralardan başladık. Dolandık. Geldik Yenidoğan'a. Buradan da artık Aralık'a ineceğiz. Aralık'tan da artık şeyimiz bitiyor. Gezimiz bitiyor. Biz de videoyu burada bitireceğiz. Şimdi Korhan'a kadar asfalt yol mükemmel. Yani bir çukur çakrak hiçbir şey yok. Korhan'dan sonra toprak yola giriyorsunuz. Bazı yerler biraz kötü ama çoğu yer toprak olsa da güzel getiriyor. Öyle. Bu arada ben İmdat'a teşekkür ediyorum. Ben teşekkür ederim. Şimdi ben de Onur abinin bayağı bir tavsiyesi, ben de onun ısrarı üzerine geldim. Güzel oldu. Hem Koran Kalesi'ni görmüş olduk. Benim amacım Iğdır Suveren'den başlayıp Koran Kalesi, oradan da bisikletle Yenidoğan'a gelmek. Belki askeriye de izin verseydi Gödekli Karakol'un oradan inerdim aşağı, kışlan oradan. Yani benim için güzel bir bisiklet rotası olurdu uzun yol bisikletçisi olarak. Tabii böyle maceraları ben seviyorum açıkçası. Güzel yani, Ağrı Dağı'nı tam bir yarım tur gezmiş olduk. Arka taraf Doğu Beyazıt zaten. Şu an arkamızda da Ahura, yani Ağrı Dağı'nın kuzey yamacı var. Evet, bu arada bölge biraz karmaşık. İmdat size rehberlik yapabilir. Bunu da hatırlatmak istiyorum. İmdat'ın
sosyal medya hesabını videonun açıklamalar bölümüne ekliyorum. Oradan kendisine ulaşabilirsiniz. Sadece bu bölge değil. Tekelti Dağı, Küçük Ağrı, işte Ahura Vadisi, yani bölgenin bütün doğal güzelliklerini İmdat'la keşfedebilirsiniz. Ben kendisi sayesinde görüyorum. Belki sizin de görmenize vesile olur. Ama hatırlatmam gereken bir husus, İmdat'ı üzmeyin yani. Onu da söyleyeyim. Teşekkür ederim. Her türlü size yardımcı olmaya çalışırım. Görüşmek üzere, bir sonraki videoda buluşmak dileğiyle.